Merhaba yazılım ile R uygulamalı veri analiz derslerimize hoş geldiniz. Evet değerli dostlar, sizin de takip ettiğiniz, çokça sorduğunuz gibi hem WhatsApp üzerinden olsun hem Instagram'dan vesaire olsun. Ya 2 aydır video atmıyorduk. Bunun bazı sebepleri var. Bir gün bir vaktimiz olursa bunlar uzun konular. Yine bir videoda bunları size anlatırım. Neler yaptık, niye 2 ay video çekemedik, ne oldu vesaire. Ama sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Tekrardan bu Ramazan gününde yine sizlerleyiz. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Biraz da artık uygulama yapalım. Mesela örnek veriyorum. Bir tane dataseti bulalım. Tamam. Genelde kaggle.com, bu ekrana bir yere yazarım. Siz de datasetlerinizi oradan alabilirsiniz. Oradan bir veri alayım. Ben o veriyi analiz edeyim. Kendim nasıl analiz ediyorum? Nasıl böyle kafamdan bazı senaryolar kuruyorum? Bu veriyi şöyle analiz edeyim. Şu çıktıyı alabilirim gibi nasıl senaryo kuruyorum? Bunları görün. Bunları nasıl R'ın içerisine entegre edip nasıl R'la bu veriyi analiz ediyoruz? Bunları görmenizi istedim ve daha yararlı olacağını düşündüm. Aynı zamanda bundan sonra genelde daha çok bu tür videoları göreceksiniz kanala. Bir de kendi tecrübelerimi paylaştım ve aynı zamanda kendi yapmış olduğumuz oyun ya da başka ürünleri kullandığımız videoları göreceksiniz. Bunun tabii ki birçok sebebi var. Başlangıçta özel derslerimize çok yoğunluk verdik. Çünkü maşallah çok pırıl pırıl arkadaşlar özel dersler oluyor. Yaşı küçük olan var, yaşı orta yaş, biraz orta yaş üstü olanlar da var. R'la ilgili bu kadar ilgisi olması, veri analizine arkadaşların ilgisi olması çok sevindirici bir şey. O yüzden vallahi hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi özel derslerimiz güzel gidiyor. Birebir olarak işliyoruz. Varsa aranızda katılmayı planlayan, zaten bu videonun altında ya da bizim hakkımızda kısmında numarayı görebilirsiniz. Oradan iletişime geçebilirsiniz diyorum. Şu lafı da çok uzatmak istemiyorum. Ekrana da videomu koymayacağım. Full fokus olalım. Bütün ekrana bakalım, nasıl bir veriyi analiz ediyorum birlikte görelim değerli dostlar. Hadi hemen şimdi videoya geçelim. Şimdi mikrofonu da değiştim. Sesim umarım daha iyi geliyordur size. Şimdi az önce dediğim gibi kaggle.com'dan, hatta şöyle göstereyim size de, siz de görün. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. Kaggle yazdığım zaman çıkar zaten. Burada örnek datasetler var. Böyle kendinizi test etmek için. Bakın burada dataset kısmına gelip birkaç tane dataset indirip siz de böyle kendi başınıza analiz edebilirsiniz. Ben de veriyi buradan aldım zaten. Hatta bizim verimiz neredeydi? Şuradan All Dataset'e tıkladım. All Dataset'e tıkladım. Sonra bakın şu. Bugün çikolata satışlarını yapacağız. Bunun zaten ben linkini de açıklamalar kısmına koyarım ki olur da sizin karşısına çıkmazsa kafanız karışmaz. Zorlanmayın yani. Bugün çikolata satış datasına bakacağız. Ben de indirdim. Şimdi birlikte bir açalım. Tamam mı? Şimdi buna tıklıyorum. Bakın ilk başta ben her zaman ne yapıyorum değerli olsa. İndirdiğim datayı R'ın içerisine almadan önce burada bir gözlemliyorum. Neden? Bazen veri bozuk olabiliyor. Bir de R'ın içerisine almak başka bir küfle. Çünkü script açacaksınız vesaire vesaire. Onunla uğraşmamak için ilk başta şöyle bir gözlemleyelim. Şimdi eğer CSV indirirseniz, ki şöyle görebiliyoruz CSV olduğunu. Şurada yazar. Burada yazmazsa zaten artık hepimiz biliyoruz yani bunu. Bakın burada dosyanın CSV olduğunu gösteriyor zaten, tamam mı? Genelde böyle virgüller iç içe gelir. Bakın tek kolon halinde gelir. Bunu düzeltmek için Excel'de ne yapacağız? Öncelikle bir tane kolonu seçiyoruz. Tamam, yukarıdan veriye tıklıyorsunuz. Ardından metni sütuna dönüştürüyor. Tamam mı? Ben de genelde ilk başta böyle boş çıkıyor. Sonra kapatıp bir daha açtığınızda düzeliyor. Buradan direkt ileri diyorum. Bakın nasıl ayırmak istiyorsun. Hani hatırlıyorsanız R'ın içerisine de import ederken sep yazıyorduk. Separation'dan geliyordu. Hani virgülle mi, noktalı virgülle mi, neyle ayırmak istiyorsun diye. Şimdi bu virgülle ayrılmış zaten. Bakayım, bak arada görüyorsunuz zaten şurada virgülle ayrılmış. Direkt son dediğim zaman bakın bu şekilde ayrılmış oluyor. Şöyle kolonları biraz büyüteyim. Yani güzel bir bakayım ne var ne yok diye. Bu arada bunlar benim cidden her işimde yapmış olduğum adımlar. Yani siz de bu adımlara bakabilirsiniz. Şimdi ilk başta satış personelini görüyorum. Şimdi satış personeli bakıyorum, umurumda mı? Yani bu data için umurumda değil. Çünkü birden fazla kişi var mı? Aynı kişi birden fazla satmış mı? Şimdi şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunu umurumda değil dedim ama şu aklıma geldi şu an. Bu arada veriyi ilk defa açıyorum. Sizle birlikte bakıyorum. Şimdi şu olabilir. Bir kişiden birden fazla olabilir. Yani bir kişi bir çikolatayı fazla satmış olabilir. O yüzden aslında onu da analiz edebiliriz ki bu sayede şöyle olabilir. Bir şirketin en çok satış yapan elemanını da bulabiliriz. O yüzden şimdilik bu dursun. Ülke kısmına bakıyorum. İşte bu hangi ülkedenmiş vesaire vesaire. Yani büyük ihtimalle bu kısımla da çok ilgilenmeyeceğim ama ilgilenmek istesem şunu diyebilirim yani. En çok hangi ülkenin vatandaşı daha çok satmış diyebilirim. Mesela bu da belki durabilir. Bakabilirim yani. Şu an farklı senaryolar kurmaya çalışıyorum. Burada ürünlerimin kendisi var. Tamam. Burada date. Date hiç umurumda olmayacak benim. O yüzden bunu bakın direkt buradan siliyorum.
Bunu silerken şunu unutmayın. Aynı zamanda buradan da sildiğin ki gitsin yani kolon. Amount kısmı çok önemli. Ne kadar satmış, bunlardan bir grafik vesaire çıkarabilirim. Bu da kaç kutu şey yaptı, siz söyleyin. Ne kadar şey yapmış. Sipariş vermiş. Yollamış yani, kargolamış. Tamam. Şu an diyorum ki ben bunları kullanaraktan birkaç tane senaryo kurabilirim. Kendim bir iki tane kuracağım. Dediğim gibi bir veri setinden birçok tane senaryo çıkabilir. Mesela şöyle başlayalım. Az önce dediğim gibi. Acaba satış yapanların içerisinde birden fazla satış yapan var mı? Örnek veriyorum, şu CEO abimiz, belki 5-6 yerde daha CEO var. Bunları bir grup yaparım, tamam mı? Bir grupsallaştırırım. Bakarım ki aynı satıcı, satış elemanı kaç tane ürünü ne kadar satmış vesaire. Kaç tane ürün kargolamış bakabilirim. Eğer hepsi birer tane ise bu kolonda yok edeceğim. Kullanmayacağım. Neden? Hepsi birer tane ise o benim için çok önemli değil. Ülke kısmında dediğim gibi, ülke kısmı da zaten buraya bağlı olacak. Neden? Şöyle düşünün. Eğer birden fazla satıcı varsa o zaman birden fazla ülke olur. Ülkeleri baz alaraktan hangi ülke ne kadar daha fazla çikolata satmış vesaire bakabilirim. Tamam mı? Ürün kısmı önemli. Şöyle yapabilirim. Hangi üründen daha çok satılmış analiz edebilirim. Amount kısmı zaten duracak. Amount kısmından çünkü bakacağız paralara vesaire. Ne kadar kutu olduğunu. Yani dediğim gibi böyle senaryoları kafamda kurabilirim. Hatta bak, geçerken şöyle bir şey gördüm. Dikkat edin. Aynı üründen birden fazla var. Ama çok garip, fiyatları farklı ve satışlarına dikkat edin. Mesela şuraya gelin. Burada örnek veriyorum, 4 dolar olarak düşünün. Bakın, India'da 4 dolarmış aynı çikolata ve 91 tane kargolanırken mesela Avustralya'da bu 12 dolara çıkmış ama daha fazla kargolanmış. Ya da mesela tam tersi İngiltere'de mesela 13 dolar 184 tane kargolanmış. Mesela bunlar da güzel veriler olabilir diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Burayı kaydediyorum. Ya kaydetmeseniz olur yani. Burayı kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra direkt arı açıyorum. Ara açtığım zaman bir tane script oluşturuyorum bunun için. Ve aynı zamanda işim kolaylaşsın diye bu script'i masa üstüne kaydedeceğim. Tamam mı? Masa üstüne kaydetme sebebimle dosyamla, yani verimle aynı yerde olsun ki bir daha dosya yolu belirtmiyorum. Geliyorum, tamam mı? İlk başta ben hep şöyle yaparım. Data import derim, tamam mı? Veri import ettim diyorum. Ondan sonra geliyorum. Mesela buna data diyelim. Bu datayı hiçbir zaman bozmayacaksınız. Tamam mı? Eğer bir data üzerinde işlem yapacaksak nerede işlemi yapacağız? Yeni bir veri oluşturup orada işlemimizi yapacağız. Hemen read.csv ile okutabiliyorum. Benim dosyamın adı neydi? Şuradan F2 diyorum. Hepsini kopyalıyorum. Burayı hemen tırnak için alıyorum. Şimdi bunu böyle yaparsam çalışmayacak. Neden? Şu an dosyam kayıtlı değil ve nerede kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Şu an nerede çalışıyorum? Bir bakayım. Nerede çalıştığımı, yani çalışma alanımı GetVD ile öğrenebiliyorum. Şu an dokümanların içerisindeyim. Ama ben ne istiyorum? Masaüstü olsun diyorum. Bak, kaydede basıyorum. Yani CTRL S'ye bastım. Mac kullananlar Command S'ye basabilir ya da Option S'dir. Masaüstünü seçiyorum. Diyorum ki chocolate data diyorum. Tamam. Tamam. Masa üstüne kaydediyorum. Şimdi masa üstüne bunu kaydettim. Masa üstüne bunu kaydettikten sonra bakın, şimdi burayı çalıştırdığım zaman okumadı. O kadar da emin konuştum. Okumayabilir. Ne demiş? Böyle bir dosya yok diyor. Bakalım biz doğru şekilde çalışmış mısın? Belki hala şey olabiliyor. Ben bunu masa üstüne kaydetsem de değerli dostlar, değişmiyor olabiliyor. Gidiyor mesela yine dokümanlarda kalıyor. Bu arada bakın, canlı hatalar alıyorum. Ben de ilk defa analiz ediyorum. Bakın hala dokümanlarda kalmış. İşte bu ne demek? Şimdi burada iki seçeneğim var. Ya ben geleceğim buradan yolu kopyalayacağım. Tamam mı? Yolu kopyalayacağım ve şöyle yapıştıracağım bunu. Yani dosyanın yolunu belli edeceğim. Tabi Windows kullananlar burayı 2 tane yapması lazım. Tamam, bu birinci seçenek. İkinci seçeneğimde ne? Şu. Başlarken şöyle bir şey yapabilirim. Setvd diyerekten mesela. Bunlar var ya, bu arada temel derste hep anlattım. Yani bu ihtimalleri şimdi böyle anlatıyorum. Eğer bunları hiç bilmiyorsanız gidin sıfırdaki videolarımızı size zahmet izleyin. Yararlı olacaktır. Şöyle yaparım. Derim ki ben artık masa üstünde çalışacağım. Şurayı alırım. Buraya yapıştırırım. Tamam. Bunlar ondan sonra şöyle tırnak içine alırım. Şurayı silerim. Tamam. Bu da ikinci seçenek. Mesela bu ne yapacak? Bak şuraya 4.4.2 diyor ya, bak dikkat edin, bu bizim çalışma alanımızı desktop yapacak. Bak şu an desktop'tayım. Şimdi okutursam veriyi bulacaktır. Bakın, veriyi buldu. Bunu bu şekilde yapmazsanız, örnek veriyorum, ne yaparsınız? Burayı kopyalarsınız. Kopyaladıktan sonra az önce yaptığım gibi buranın başına koyup öyle import edersiniz. Ama ben ne dedim? Zaten ben masa üstüne çalışacağım. O yüzden başlangıçta bunu bu şekilde ayarladım. Veriyi import ettikten sonra hemen açıyorum. Açtığımız zaman bakın, geçmiş olsun, hemen böyle zaten çıkıyor. Şimdi niye böyle çıktı? Az önce dediğim gibi separation metodunu yazmamız lazım. Sep diyorum.
Virgülle mi ayrılmıştı? Bakalım. Virgülle ayrılmamış. Noktalı virgül diyelim. Tamam. Noktalı virgül yazınca düzeldi. Buraya basıyorum. Bakın verim düzeldi. Çok güzel bir şekilde de karşıma geldi. Şimdi ilk başta şu merak ettiğim şey vardı. Senaryo 1'i yazıyorum. Tamam, şimdi böyle hep birlikte senaryo oluşturalım. Tek tek test edelim. Veri analizde de bu şekilde test ediyoruz. Genelde şey olur. Eğer bir müşteriniz olur. Müşteriniz size bir veri gönderirse şöyle der zaten. Benim elimde şöyle bir veri var. Ben şu çıktıyı almak istiyorum. Bu kolonlar şu anlama göre bana bu çıktıyı alacak. Ya da benim böyle bir hipotezim var. Bunu destekleyici şekilde bunu analiz edebilir misin? Yani hipotezim doğru mu yanlış mı? Genelde böyle derler. Ama siz kendi verinizi analiz ediyorsanız ve senaryo oluşturmak istiyorsanız bu şekilde senaryolar oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Ama dediğim gibi müşteri de size iş getirse yine aynı şey olacak. Birinci senaryo şu. Diyorum ki senaryo 1 diyeyim hatta. Senaryo 1. Eğer birden şöyle diyelim. Aynı satış personelinden birden fazla varsa o kolonu analize dahil edecek. Bu ne demek? Dahil et diyorum. Bu şu demek. Ya ben kendimce yazdım onu da şu. Eğer satış personeli şuradaki birden fazlaysa ben buradan bir çıktı yapabilirim diyorum kendime. Nasıl bir çıktı? Az önce dediğim gibi aynı satış elemanının farklı ürünlerde nasıl performans gösterdiğini görebilirim. Şimdi bunu test etmek için senaryo 1'i yapayım mı yapmayayım mı ne yapacağım? Şöyle bir şey var. Aynı eleman tekrar ediyor mu etmiyor mu nasıl buluyorduk? Table fonksiyonu sayesinde. Table diyorum, tamam mı? Table ne yapıyordu? Bir kolon içerisindeki benzersizleri alıyor. O benzersizlerin kaç kere tekrar ettiğini bize çıkarabiliyor. Ne yapacağım? Geliyorum table diyorum. Bu arada şunu da lütfen belirtin. Şu an ekrana koymadım kendi videomu. Ama eğer derseniz ki ya hocam kendi videonuzu koyun öyle daha güzel oluyor. Onu da koyabilirim. Yani benim için hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi table fonksiyonunu kullanıyorum. Bazen şey düşünebiliyor. Video koymuyorlar. Bir yerden bakarak kodu yazıyorlar falan. Değerli dostlar bu benim ilk defa böyle bir videom. Diğer önceki videoları da izleyebilirsiniz. Bir yerden bakıp yazmıyoruz. Ha, bu arada bir yerden bakıp yazsak da bu yazılıma aykırı bir şeydir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın, tamam mı? Bir işin nasıl yapıldığını biliyorsanız problem yoktur. Ama bir yerden bakıp yazmıyorum. Table ne yapacağım? Data içerisindeki sales person kısmını çalıştırıyorum. Bunu zaten konsol kısmına çıktığı verecek. Şöyle biraz büyüteyim. Çalıştırayım. Bak şimdi çok güzel. Şöyle geldi. Şimdi burada şunu görüyorum. Bakın dikkat ederseniz neden dahil etmem gerekiyor? Çünkü aynı satış personeli birden fazla kez tekrar etmiş. Yani bu ne demek? Şu az önce dediğim olay. Mesela şuraya bastığınızda da zaten hepsini grup yapar. Bakın şöyle. Bakın aynı satış personeli. Bakın aynı satış personeli. Yani bunların isimleri de aynı olabilir. Çünkü country'leri farklı gözüküyor ama ya sıkıntı yok. Bu önemli değil. Biz country'yi çok kale almayız. Deriz ki yani salesperson bunlar aynı kişidir deriz ki büyük ihtimalle zaten aynı kişiler ama şöyle düşün. Aynı kişiler başka ülkelere şu sayıda paketleri vermiş. Mesela bakın aynı üründen satmış mı? Mesela şu kişi şu üründen şu kadar satmış. Bu üründen bu kadar satmış. Yani bir kişi hangi üründe daha performansı görebiliriz. O yüzden ne yapacağız? Bunu dahil edeceğiz. Şimdi eğer bu dahilse dediğim senaryoda ne olacak? Ben şuna bakacağım. Diyeceğim ki benim bu satış elemanım bunları şöyle yapacağım. Ne kadar satış yapmış mesela? Tamam mı? Ya şunu diyebilirim. Ben product'a bakmayıp bu satış elemanı benim dükkana ne kadar şey getirmiş diyebilirim. Siz söyleyin. Ne kadar para getirmiş diyebilirim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben şunu gördüm. Şimdi bunları birim fiyat olarak alırsanız adam 70 tane sattıysa işte bu 70 çarpı bu olması lazım. Bu bana getirdiği paradır. Mesela bugünkü dersimizde bunu yapalım. Tamam mı? Senaryo 1. Amacımız ne şu an? Bizim bu dükkan düşünün. Bu dükkanın verilerinde satış elemanlarının her biri dükkana ne kadar para getirmiş. Tamam? Senaryo birim doğru çıktığı için hemen şimdi şunu yapıyorum. Analiz mantığım diyeceğim buna. Bu arada dediğim gibi değerli dostlar ben şu an yani doğaçlama olaraktan bu geldi aklıma. Ama bakın burada ben 4-5 tane daha senaryo çıkarabilirim. Yani birden fazla senaryo olabilir. O senaryolara göre siz ne yaparsanız yine bu aynı metodları farklı analiz şekilleriyle yapabilirsiniz. Ben şimdi bu videoda bunu yapayım. Ne diyeceğim? Analiz mantığım. Şimdi benim analiz mantığım ne olacak burada? Şu olacak. Bunu ben bir dükkanın satış şeyini düşünüyorum. Satış elemanlarının performansı şu. Bir satış personeli ya da elemanı satış personeli dükkana ne kadar para kazandırmış. Tamam? Buna bakacağım. Ne kadar para kazandırmış. Şimdi aynı zamanda şuna da bakıyorum.
Kaç tane satış elemanı var? Kaç tane satış elemanı olduğunu nasıl anlarım? Şu şekilde anlarım. Şimdi burada bir sürü var. Tek tek sayabilirsiniz ama çok da fazla olabilir. Bunların benzersizini alıp kaç tane olduğunu bulabilirsiniz. Bunu da nasıl alacağız? Unique dersiniz. Unique dediğiniz İngilizce'de unique benzersiz anlamına gelir. Yine aynı yere alıyorum. Şu an cidden bana inanın. Her şey random olarak geliyor aklıma. Yani o şekilde yapıyorum. Bakın geliyorum. 25 kişi varmış. Gördünüz mü? 1, 2, şimdi sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25 kişi var. 22, 23, 24, 25. İşte burada yazıyor. Şurada yazıyor. 25 kişi varmış. Bu 25 kişiye şimdi bakacağız sıraya. Tamam. Şimdi öncelikle verimi ne yapacağım ben? Temizleyeceğim. Benim amacım ne? Her zaman bütün verilerde böyledir. Ben bir şurayı kullanacağım. Amount'u kullanacağım. Dediğim gibi bu senaryoda şu country ile product'a ihtiyaç yok. Ama sizin kendi kuracağınız senaryoda olabilir. Salesperson lazım. Amount lazım. Bir de ne kadar kargoladığını benim bulmam lazım. Ne yapacağım o zaman? İlk başta bunları seçeyim. Nasıl seçebilirim? Seçmenin iki yolu var. Deploy kullanaraktan select yapabilirsiniz. Ya da en basit yöntemiyle yapabilirsiniz. Ben en basit yöntemini yapacağım şimdi. Datayı hiçbir zaman bozmuyorum. Bakın lütfen bunu unutmayın. Buna data 2 diyorum. Tamam, ya da şöyle diyeyim. Analiz verisi diyeyim. Tamam, analiz verisi diyorum. Ne yapacağım? Data içerisinden köşeli parantezle istediğim kolonları seçeceğim. Nasıl? Bak, birinci kolonu alacağım. Bir de şu kolonu alacağım. 4 ile 5. kolonu alacağım. 1, 4, 5'i alıyorum. Bakın geliyorum. Birden fazla değer gireceğim. 1, 4, 5. Çalıştırıyorum. Tamam, burayı silebilirim. Temizledim. Analiz verisine bakıyorum. Gördüğünüz gibi istediğim kolonları aldım. Şimdi şöyle bir şey var değerli dostlar. Benim bu abinin ya da fark etmez şu diğer abilerin net kazancı, yani bana getirdiği net getirisini bulmam lazım. Şimdi ben gidip buna $4.000, buna $4 diyelim biz. Tamam, $4 diyemem. Neden diyemem? Çünkü adam $4 üründen 94 tane satmış. Yani benim bunun karşısında bir kolon oluşturmam lazım. Yani şu an o aklıma geldi ki bu üründen ne kadar kazandığını ben bulayım. Tamam mı? Ne yapacağım? Şu iki kolonu çarpıp şurada yeni bir satır oluşturup oraya yazacağım. Çarpmadan önce şunu test ediyorum. Şimdi burada dolar işareti var ya, bu benim çarpma işlemimi bozar mı? Ya da bozmaz mı? O yüzden ne yapacağım? Şu kolonun veri tipine bakacağım. Sayısal veri mi değil mi? Nasıl bakabilirim? Yani birçok metotla bakabilirsin ama ben direkt str analiz verisi deyip çalıştıracağım. Bak, dikkat ederseniz işte söylediğim sıkıntı çıktı şu an. Amount kısmı, para kısmını bakın karakter veri tipi aldım. Neden? Şu dolarlardan dolayı. Ne yapacağız şimdi? Bu dolarları yok edeceğiz. Tamam. Nasıl yok edeceğiz? Benim aklıma direkt GSub'ı kullanmak geldi. Değerli dostlar, dediğim gibi bakın bunlar uygulamalı derstir. İşte ben bunların hepsini sıfırdan anlattım. Gidip o videoyu izleyip ondan sonra nasıl uygulamalı analiz yapıyoruz buradan görebilirsiniz. Tamam. Şimdi şuraya ben her zaman şunu yaparım. Bu kolon tipini, kolon veri tipi aslında. Kolon veri tipi gözlemleme dedik, tamam mı? Bu ne? Üzerinde çalışılacak kolonları seçme. Üzerine çalışan kolonları seçme. Bu da ne yapıyordu? Personel özelleştirmeliyim. Tamam mı? Siz onu anlayın. Yani bireysel olarak yapıyor. Tamam. Bunların hepsi yorum ki yani ben eğer bunu müşteriye ya da herhangi bir kuruma ya da bir yere makaleye koyacaksam yorum satırları olması tecrübe gösterir. Tamam mı? Daha güzel gösterir. Şimdi dolar işaretini şuradan kaldıracağım. Tamam mı? Ne yapacağım? Analiz verisi içerisindeki amount kısmında doları kaldıracağım. Hemen GSub'ı kullanıyorum. Bunu string R paketi kullanaraktan şey de yapabilirsiniz. str replace all var. Hatırlarsınız, onu string manipülasyonunda anlatmışım. Orada da onu da yapabilirsin ama GSub R'ın R-base fonksiyonu olduğu için ben direkt bunu yapacağım. Ne yapacağım? Neyi yok edeceğim? Doları yok edeceğim. Genelde bu özel olduğu için şöyle olur. Doları yok edeceğim. İlk başta neyi değiştireceğim? Nasıl değiştireceğim? Bakın, boşluk koymuyorum. Hiçbir şey koymuyorum. Yokluk koyuyorum. Yani yok edeceğim. Nereden? Buradan. Geldim. Tamam. Bu şekilde çalıştırıyorum. Bakın çalıştı. Bir sıkıntı yok. Analiz verisine geliyorum. Bakın dolar işaretleri var mı? Yok. Ama dikkat edin. Bunda dolar işaretini kaldırmam bunu hemen şey yapmayacaktır. Siz söyleyin. Sayısal kolona çevirmeyecektir. İsterseniz burayı tekrar çalıştırın. Bakın hala karakter. Ne yapmam lazım? Bunu numeriye çevirmem lazım. Şimdi ben burada işi uzattım. Yani sırf görün diye. Ama normalde ne yapılır biliyor musunuz? As numeric şuraya yazılır. En başına yazılır. Bu şekilde çalıştırıldı mı? Hem dolar kaldırılır hem de otomatikman ne olur? Numerik olur. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? Bir kere değiştirdik. O yüzden ne yapacağız? Geri diyeceğiz. Şurayı tekrardan yapıştırıyorum.
otomatikman şöyle yapacağız. Şurayı alacağız tekrardan. Bakın işi uzatmış olduk. Yani ben burada görün diye yaptım ama dediğim gibi eznumeriği başa yazsanız da olur. Direkt şimdi böyle eznumerik yapacağız. Şuraya içerisine yapıştırıp şu şekilde. Aralardaki şey var. Bence şundan dolayıdır. Bakayım. Ene çok güzel. Ene çıkmasının sebebi ne? Aralarında virgül vardı. Aralarında virgül olduğu için onları kendince sayısal olarak çeviremedi. O virgülleri de noktayla biz çevirmemiz lazım. Tamam mı? Ben onu anladım. Çünkü kendi arkasında ya bizim kullandığımız Türk sistemini, Türk sayısal sistemini kullanmıyor. Mesela biz ondalıklı sayılarda nokta kullanıyoruz. Küsuratı belli etmek için virgül kullanıyoruz. Onlarda bu daha da değişik olduğu için sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden ne olacak? Bakın dikkat ederseniz o verimiz de yok oldu. Ne yapacağız? Hiç sıkıntı yok. Aynen geliyorum. Şuradan istediğim kolonları tekrar seçiyorum. Bakıyorum düzeldi mi? Düzeldi. Bak hiç sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Hem doları numaraya çevirmeden önce iyi ki burada numaraya çevirmemişiz de bu arada. Çevirsek de sıkıntı yok. Hatayı görecektik. Hem doları bakın şunu kopyalıyorum. Şimdi doları yok ettik ya. Aynı zamanda şurada virgülü yakalatacağız onu. Virgüle yakaladıktan sonra virgülü de noktayla çevireceğiz. Bak şimdi böyle çalıştırdığımız zaman ne olacak? Aradaki virgülleri görüyor musunuz değerli dostlar? Aradaki virgüllerin hepsi nokta oldu. Tabii şunu unutmayalım. Bir de şunu yok edelim. Şimdi şöyle gelelim. Bakın hepsi arada nokta oldu. Tamam, bu şekilde de yok edebilirsiniz. Bunlar işte string manipülasyonudur. Şimdi numarayı çevirelim. Bakın hiçbir hata vermedi. Neden? Çünkü noktayı yakaladığı zaman gördü. Şimdi ama dikkat edin artık bu $5000 oldu. Tamam mı? Öyle düşünelim. Yani problem yok. Şimdi gelelim. Burayı anladığınızı düşün. Anlamadıysanız geriye sarı ya da anlamadığınız noktayı neden anlamadığınız vesaire bana söyle. Zaten nedenini bilseniz niye anlamayacaksınız değil mi? Anlamadığınız noktayı yorumlarda belli ederseniz yardımcı olurum. Şimdi değerli dostlar bu tamam bu tamam. Şimdi ben buraya yeni bir kolon oluşturacağım. Yeni kolonum şu olacak. Bu abimizin amount'la yani satış TL'siyle parasıyla ne kadar sattığını çarparak buraya yazacağım. Bu da benim toplam net bu abinin bana getirisi olacak. Bu ürün için. Tamam bak bu hepsi birer ürün. Ne yapacağım? Şimdi analiz içerisinde dur. İlk başta şöyle yapalım. Şuraya diyelim ki amount kolonunu temizleme. Temizleme diyeyim siz anlayın onu. Burada ne yapıyor? İşte veri analizi budur. Sıkıntılı olan yeri temizleyip analize uygun hale getiriyoruz. Şu an onu yaptık. Şimdi burada da ne yapacağız? Net getiriyi hesaplayıp yeni kolona basacağız diyelim. Yeni kolona yazdıracağız. Tamam süper. Şu noktayı sevmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Yine analiz verisi içerisinde. Bakın analiz verisi içerisinde. Şimdi dolarda şöyle bir şey vardı hatırlarsanız önceki derslerde. Eğer dolar koyarsanız buraya içindeki halihazırda var olan kolonları göster. Ama eğer bunları seçmeyip siz buraya herhangi bir şey yazarsanız A, B, A, C yazdınız. Bu şu demektir. Ben analiz verisi içerisinde B, A, C kolonu oluşturacağım anlamına gelirdi. Ne yapacağım? Ne yazalım buraya? Net kazançça. Ne diyelim biz buraya? Net getiri yazıyorum. Tamam mı? Net getir. Net getiri yazarken ama dikkat et Türkçe yazıyorum ama Türkçe yazarken de İngilizce de sıkıntı çıkmayacak harfleri kullanıyorum. Net getiri ne olacak? Net getiri şu olacak benim için. Hemen bakayım. Amount kolonuyla box kolonunun çarpımı olacak. Ben de diyorum ki ilk şunu deneyeyim. Şimdi burada birkaç yöntem var. İlk başta şunu diyeyim. Analiz içerisindeki bakalım olacak mı? Analiz niye çıkmadı? Yazamamışım. Ben de düğmeye çıkmıyor. Analiz verisi içerisindeki amount'la çarpı. Şimdi ben böyle direkt o kendi onu %100 ayarlayacak. Ayarlayamıyorsa başka metot deneyeceğim. Analiz verisi içerisindeki neyi çarpacak? Bunu çarpacak. Çalıştırdım. Bir sıkıntı çıkmadı. Hemen bakıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bir tane şuraya bir hesap makinesi açalım. Birlikte şeyine bakalım. Doğru mu yanlış mı diyor. Mesela şurada ne demiş? Amount'u 5320 çarpı 180 tane satmış kutu olarak. 957 600 doğru tamam. Hepsini çarparsanız zaten bu şekilde çarpıyor. Arın güzel tarafı bu. Python'dan da kendini ayırıcı özelliklerden biri. Bakın şöyle ne yaptım? Çok basit dedim ki sen şuradakiyle çarp. O benim için arka tarafta zaten bu satırlar olduğunu anlayıp çarpıyor. Şu an ne oldu? Amount'la box ship'li yani kaç tane kargolandığını, kaç kutu kargolandığını çarpıp ben burada net kazancımı görüyorum. Bu abi bu ürün için bak bana mesela $957 kazanmış tamam mı? Şu noktadan sonrasını hesaba katmıyor. Şu $957. Şimdi $957.000 bir çikolatadan kazandıramaz tamam. Tamam bunu yaptım. Şimdi burada ben ne yapabilirim? Birincisi şunu yapabilirim. Gelirim derim ki şunu güzel
Ya çok önemli değil. Şimdi geldim ben burada şunu yapabilirim. Birçok şey yapabilirim. Derim ki örnek veriyorum. Net gelire göre bir box grafik çıkarabilirim. En çok kim kazandırmış, ne yapmış vesaire bakabilirim. Şimdi bu şekilde sıraladım, bak şu an en çok getireni görüyorsunuz mesela. Bir de buraya bastınız mı en az getireni görüyorsunuz. Şimdi en çok getireni yaptım mı bu sayı çok büyüyor. Biz en az getirenlere bakalım. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dersiniz ki yani şu kadar getiriden aşağısına bir bakalım. Ya da en çok kim getirmiş bakabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey de yapabilir. Hep ya da dedim. Daha net olsun diye. 25 kişi vardı ya mesela. Bu abileri gruplayalım. Bak dikkat ederseniz Andrew var, bu var, şu var. Hatta onu yapacaktık zaten daha güzel. Şimdi bu abi tamam birçok üründen para getirmiş de bu abinin kendisi toplam ne kadar getirmiş? Bunu yapalım. Bunları gruplayalım. Nasıl yapacağım? Ben burada aklıma ilk başta dplyer'ı kullanmak geldi. Bende paket var o yüzden indirmiyorum. Sizde paket yoksa ne yapacaksınız? Geleceksiniz install packages dplyr diyeceksiniz. Tamam mı? Ama bende olduğu için indirmiyorum. Yorum satırı yapıyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var dplyer'da. Geliyorum. Şu an analiz verim benim bozmak istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Test datası oluşturayım bir tane. Olacak mı olmayacak mı bakacağım. Analiz verisi içerisinde. Şimdi burada Ctrl Shift M'ye basıp şöyle pipe işaretini koyuyorum. Şu. Bunları gruplayacağız. Neye göre gruplayacağız? Şuradaki salesperson'a göre. Burada size tavsiyem buraya bakarak yazmanız olmaz. Bazen yanlış yazılabiliyor. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Column names'i çağırıp analiz verisi deyip şuradan kolon isimlerini şu şekilde çıktı alabilirsiniz. Bak geldim. Person'a göre bunları gruplandıracağım şimdi. Tamam mı? Gruplandırdım. Hatta tavsiyem şu. Artık benim şu amount ve box ship'e de ihtiyacım yok ya. Yani şu kişiyle net gelir bana yeter. Verinizi daha da temiz hale getirmek için bunu indirdiniz. Okey. Dplyer'da kurdunuz ama ilk başta şuraya şey yapalım. İkinci veri temizleme diyorum. Birinci veri temizlememle analiz verisini üretmiştim. İkinci veri temizleme. Şu olacak. O da ne olacak? Az önce şurada test dedim ya. Test 2'den devam edeyim. Test 2'yi oluştursam şöyle yapsam. Tamam test 2 yap. Test 2 içerisinde onu gruplayabiliriz. Tamam mı? Diyelim ki test 2. Bu test 2 neye eşit olsun? Analiz datası içerisindeki 1 ile 4 mü olacak? Birinci kolona dördüncü kolon. Bir çalıştırayım. Şurayı kapatayım. Test datasına bakayım. Tamam. Bak kişiler ve net gelirler olur. Şimdi bunları şunlara göre gruplanacağım. Yani şu kişilere göre grup yapacağım. Bunları zaten gruplandırdığım zaman otomatikman yan taraftakiler de birlikte şey olacaktır. Olmazsa orada başka bir şey yapacağız. Tamam. Group by salesperson dedik. Tamam. Ondan sonra bir tane daha pipe işareti koyuyorum. Sonra summarize yapıyorum. Bu summarize miydi? Onu hatırlamıyorum ama bakacağız. Şurayı bir önce Z ile yapayım. Olmazsa S ile yapacağım. Ne yapacağım? N diyeceğim. Total diyeyim. Total kolonu oluşturacağım. Buraya ya bu N'di ya J. Ama N'di galiba. N ne olacak? Şu. Net getiri olacak. Bakalım bu işe yarayacak mı? Bu işe yarasa var ya mükemmel olur. Tamam. Şöyle bir çalıştıralım. Şu olmazsa şuraya şey yapacağım. Şunu silelim. Şöyle. Şimdi bu analiz verisi değil test 2 verisi olacak. Tamam. Şöyle bir çalıştırayım. Hata aldık. Ne diyor? Okey. Hemen hataya bakalım. Ha bunu kullanamam diyor. Tamam. Bunu kullanamazsa şöyle bir çalıştırayım. Bakayım ne olacak. Bir çalıştır bakacağız. Başımıza ne geldi. Test 2'ye basıyorum. Ha çok güzel. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Şunu yaptı. Ben salesperson'a göre gruplandırdım ya bunu. Bu kişiden kaç tane olduğunu gösterdi. Yani bu kişiden kaç tane olduğu demek ne demek? Bu kişi kaç tane üründen satış yaptığını bana gösterdi. O yüzden ben şunu yapmam lazım. O kolonların o kişi de mesela örnek veriyorum. Anladınız siz. Şu kişinin burada 39 tane var ya bu 39 tane ürüne toplamını buraya yazmam lazım. Onun için ne yapacağım? Toplamı verecek şekilde burayı dizayn etmem lazım. Şimdi değerli dostlar bu denediğimizde de ne yaptık? Dedik ki ya en yazarsak acaba toplar mı? Baktık yani hata oldu. Ben de yapabilirim. Yani hata derken istediğimizin dışında bir şey oldu. Neden? Gittik kişilerin kaçar tane olduğunu yazdık. Az önce dediğim toplamını yazacağız. Bunun için burası yine aynı. Hiç bozmuyorum. Bakın yine bu kişilere göre grup yapacağız. Ancak şimdi bu veriyi bir daha tekrar oluşturmam lazım. Çünkü bir kere bozuldu. Ancak ne? Bu kişilerden şimdi bak bu Andrea'nın 39 tane var ya. Şunların toplamı Andrea'nın karşısında yazacak sadece. Tamam mı?
Ne yapacağız? Şimdi burada onun toplamını yazmamız lazım. Burada o hata oldu. En kaç tane olduğudur. Biz burada toplama yapacağız. Toplama yapacağımız için buraya ne yazmamız lazım? Sum. Ama burada şeyi sildik ya, dur. Şuraya bir tane parantez. Şimdi total dediğimiz toplam ne kadar getirdi? Hangi kolondan bulacağız onu? Az önceki net getiriden bulacağız. Şimdi dediğim gibi değerli dostlar, hiç öncesine çalışmadan yaptığım için ben de yani direkt görüyorsunuz yani. Hata alıyorum. Hata aldığımızda evet şöyle olacak deyip doğrusunu buluyorum zaten. Şimdi burada şöyle bir şey olabiliyor. Şimdi ben verimde NA var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey var. Yani kendinizi garanti almak için. NARM diye bir şey var. Bunu true yapıyorsunuz, tamam mı? Şimdi anlatayım. NA şu. NA hatırlıyorum boş veri. RM de remove'dan geliyor. Şuraya yazayım. Yani remove nedir? Kaldırmak, yok etmek. Diyor ki NA'leri yok et. Eğer NA varsa NA'leri yok et diyoruz. Tamam, bu kendi ihtimalimizi yapmak. Yani kendi ihtimalini kendimizi garantiye almak içindir. Şimdi bu şekilde çalıştıralım. Az önceki olmadı, bakalım bu olacak mı? Yine çalıştı. Az önce de çalışmıştı. Test 2 diyoruz. Bak. Şimdi gördünüz mü? 25 kişi vardı, hatırlayın kaç kişi vardı? 25 kişi vardı. Yine 25 kişi var. Bu sefer karşılarında bu Andrea'dan kaç tane oldu değil, toplam getirisi kaç tane? Bak, bu arkadaş bize toplam şuradan 551 bin dolarlık mesela satış yapmış. Şu an bu mükemmel bir sonuç elimizde. Mesela bu şekilde bir veri analizi yapıp bunu gösterebilirsiniz. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki mesela şurada 834 bin var. Zaten 1, 2, 3, 4 dedi. Bu otomatikmen, şuna dikkat edin, büyükten küçüğe doğru sıralar. Tamam mı? Bakın, büyükten küçüğe doğru sıralar. Şu an zaten büyükten küçüğe. Şöyle yapalım. İlk 5 tanesini seçelim. 25'ini koyarsak Boxplat'a çok garip bir Boxplat çıkar. Ya istiyorsanız deneyelim. Şimdi bunu bir Boxplat'ını yapayım. ggplot'la. Şu ana kadar umarım her şeyi anlamışsınızdır. Bakın bu adımlarla yanlış yapa doğrusunu buluyoruz. Burada önemli olan şudur. Yanlış yaptığın zaman doğrusunun ne olabileceğini bilmek. O yüzden ilk başta temel seviye eğitimler veriyoruz ki bütün ihtimaller kafanızda olsun. O olmazsa bu, o olmazsa bu. Bu şekilde gidin, tamam? İkinci veri temizlemeyi yaptık. Ondan sonra burası da deployer'ı kullandık zaten. Deployer'la net, yani şöyle diyelim, bir personelin toplam getirisini hesaplamak. Şimdi şurada da diyeceksiniz ki burada da çarptık dedik. Burada şu ürün bazlı toplamı bulduk. Burada ise ne yaptık? Bir kişinin tüm ürünlerdeki getirisini otomatikman burada toplamayla yaptık. Tamam mı değerli dostlar? Şimdi ne yapacağım? Veri görselleştirmeye geçebilirim. Şimdi ben zaten burada sonuçları gördüm ama tabii ki sonuçları görselleştirmemiz lazım. Şimdi burada ne yapacağım? Hemen ggplot'ı kullanacağım ben. ggplot 2 kütüphanesinden çalıştırdım. ggplot'u kullanıyorum. ggplot'ta ilk başta ne yapacağım? Veriyi yazacağım. Test 2'yi kullanıyorum. Test 2'yi kullandıktan sonra x ve y eksenini belli etmek için estetikten geliyor demiştim, hatırlarsanız. Şimdi x eksenim ne olacak? Şu sales person kısmı olacak. Şurada var zaten. Bak, şuraya kopyalıyorum. Sales person kısmı diyorum. Diğer tarafta da y eksenim ne olacak? Şuradaki total olacak. Zaten bak, şurada oluşturduk ya. Total diyorum. Geliyorum buraya. Gel olsa bazen arkadan ses gelebilir. Ofiste olduğum için. Bir de bazı insanlar konuştuklarını halka duyurmak için bağıra bağıra konuşuyor. O yüzden arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Tamam, şimdi bunu bu şekilde yaptık. Tamam. Ondan sonra şuraya hiçbir şey demeyeyim ya da diyelim. Bunların içini renklendirmek için ne yapacağız? Fill diyeceğiz. Ya da bunu sonra yapayım, ileride de göreceksiniz. Artı diyeyim. İlk başta normalini alayım. Ondan sonra renklendirmeyi gösteririz. Artı diyorum. Ondan sonra ne alacağız? Geom bar alacağız. Zaten burada çıkıyor. Bunda 2 tane özellik var. Biri stat'tı. Stat neydi? Yukarıdaki verinin aynısını kullan. Identity olacak. Bir de pozisyonları yan yana çıkacak. Bir de position vermem lazım. O da şu olması lazım. Tamam. Şöyle bir çalıştırayım. Yanlış yazdım. Şöyle çalıştırayım. Bakın, bu şekilde çalıştırdım mı geldi. Şu an görüyorsunuz. 25'i de şu an ekranda. Şöyle göstereyim. Hangisi ne kadar almış vesaire görebiliyorsunuz. Tabii ki burada ne olacak? Şurayı değiştirmemiz lazım. Ya değiştirmemiz lazım derken, ya isimler bazen uzun olabiliyor. Şimdi ben bunları
45 derecelik açıyla da yazsam büyük ihtimalle olmayacak ama bir deneyeyim. 45 derecelik açıyla yazınca kurtarıyorsa sıkıntı yok. Kurtarmıyorsa ne yapacağım? Kurtarmayacak gibime geliyor da. Şöyle büyük ekrana versem. Belki kurtarır. Kurtarmazsa ne yapacağım? Mesela örnek veriyorum. Bunların ilk 5 tanesini alıp yapacağım. Tamam mı? İlk başta şurada geleyim. Şurada bir tema ile bunu yapalım. Tema üzerinden. Tamam, geldim buraya. Neydi ya bu? Axis title X'ti galiba. X diyorum. Ondan sonra diyorum ki element text olacak. Yani kaldırmış element. Burada da açı verebiliyorduk galiba. Angel. Bir 45 derece vereyim. Bir ortalamamız lazım. Just'ına da 1 vereceğim şimdi. Tamam, bakalım ne olacak. Şöyle bir çalıştırayım. Şöyle büyüteyim. Şurada büyümüş hali var. Gidip şu oldu. Şurayı kaldırıyorum. Şu şekilde çalıştırıyorum. Salesperson. Dur, yanlış yaptık. Niye yanlış yaptık değerli dostlar? Aslında doğru yaptık. Şöyle gittik salesperson'ı aldık. Axis title X dersek gider zaten bunun başlığını alır. Bunu değiştirip ne yapacağız? Şuradakiler yapmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? İşte bazen küçük kaçamaklar oluyor. Bakın burada Axis title demiş. Title başlıktır, gidiyor başlığı alıyor değil mi? O yüzden ne yapacağız? Başlık değil. Şuraya geleceğiz. Bir kere bunu bozduk. Bunu da düzeltmemiz lazım. 180 miydi? Bir dakika. Şurayı şimdi ne yapacağız biliyor musunuz değerli dostlar? Şimdilik burayı kesiyorum. Şöyle. Şurayı tekrar çalıştırıyorum. Bu normal çıksın. Şimdi CTRL-Z yazıp geri alıyorum. Axis title değil. Axis text olacak. Değil mi? X ekseninin zaten mantıklı olan X ekseninin tekstlerini, başlığını değiştirmeyeceğim. Burayı 45 yapacağım şimdi. Bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Mükemmel. Bak oldu. Şimdi bir zoom demeyeyim. Şurada var zaten. Yani gözüktü gibi. Değil mi? Daha güzel gözüktüğü gibi. Hatta buraya neyse bu şekilde gözüküyor. Böyle kullanabilirsiniz. Problem yok. Hangisinin belli. Bunu böyle değil de 45 değil de mesela bir 90 yaparsanız böyle dimdik olur. Daha olur. Bakayım. Böyle daha güzel gözükebilir. Tamam. Şimdi burada ne oldu? Kim ne kadar yapmış? Mesela bak şunu görebiliyorsunuz. Burada ben tabii ki şu veriye bastığım zaman da en çok kimin satış yaptığını şuraya basayım. Görebiliyorum. Bakın Beverly Moffett diye bir adammış. Şimdi buraya geldiğim zaman bak zaten onu çok bariz görebiliyorum. Bakın burada. Şimdi ne oluyor burada? Veri analizi şu. Ben bunu istatistiksel olarak tabloya döküyorum. Tabloda gördüğümü de görsele döküyorum ki iki türlü de ne bulduğumu ispatlıyorum. Tabi burada şunları yapabilirsiniz. Bunların renklerini değiştirebilirsiniz. Bunların renklerini nasıl değiştirdiğinizi anlattım ama küçük bir örnek vereyim yine burada. Vermemiş olmayalım örneğimizi. Yanlış hatırlamıyorsam şu dışarıya olacaktı. Şöyleydi. Neye göre? Şöyle diyelim. Satış personellerine göre bunları bir gruba koyalım. Ondan sonra buraya gelelim. Bunlara bir AS fill özelliği vereceğim şimdi. Tamam mı? AS fill dedikten sonra ne yapacağım? Şu gruba göre bunları renklendir dediğim zaman bakın bu şekilde renklenecekler. Yan tarafta da ne çıkacaktır? Bir tane legend çıkacaktır. Yani legend'de ne? Aslında hangi renk kimi gösterdiğini söylüyor. Burada zaten onu görebiliyorum. Eğer buna ihtiyacınız yoksa da ne yapacaksınız? Zaten buraya tekrardan geliyorum. Araya virgül koyuyorum. Legend position gibi bir şey olması lazım. Bakayım var mı? Legend text de olabilir. Legend text position de olabilir. Legend position. Bunu none yapıyorduk. Bakayım. Bakın. Legend position'ı none yaptığınız zaman da buradaki gidiyor. Daha temiz, güzel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Hatta ve hatta diyelim siz böyle yaptınız ama siz başka renkler kullanmak istiyorsanız da bu sefer ne yapacaksınız? Buraya ister buraya ister buranın sonuna fark etmez. Şuraya scale fill nokta mı ya yok. Scale fill manuel. Bunu katıp ardından value diyorduk hatırlarsanız. Bunu zaten anlatmıştım. Value deyip burada C ile tek tek bunların ismini yazıp hangi renk olduğunu da gösterebilirsin. Bu bir tercihti. Ben şu an onu yapmayacağım uzamasın diye. Bu şekilde değerli dostlar video bilmiyorum anlattığım için biraz uzun sürmüş olabilir ama detaylıca anlatmaya çalıştım. Tabii ki bir sıfırdan eğitim gibi detaylı anlatmadım. Neden sıfırdan eğitimleriniz var onları izleyebilirsiniz. Ama bu şekilde bakın dikkat edin bu sadece bir senaryo için. Bak kafamızda bir senaryo kurduk. Neydi? En baştaki verimiz buydu. Buradan bir senaryo oluşturduk. Dedik ki abi burada birden fazla satıcı var. Aynı satış elemanı, personeli var. Bu satış elemanlarının benim dükkanıma ne kadar para getirdiğini görmek istiyorum. Belki ona göre prim vereceğim. Benden bir müşterim bunu isteyebilir. Bakın ben bunu çok güzel bir tabloya döktüm.
Bak tabloda bile hangi kim daha fazla satmış görebiliyor. Aynı zamanda da belki buradan kafası karışır, gözüyle de görsün diye görselleştirmesi yapıyor. Şu an ben buraya bakarak kim daha fazla kazandırmış görebiliyorum. Bakın buradaki abi şu. Bakın 1, 2, 3, 4. İlk 5'i al desem bak 1, 2, 3, 5. Hepsini görebiliyorum. Bu şekilde de görselleştirmesini çok rahat yapabiliyorum. Veri analizi dediğiniz bu. Tabii ki başka analizlerde farklı veri analizi şekilleri olabiliyor. Ben şu an bunu test ettim. Diğer videolarda da bakalım her hafta bir tane atmaya çalışacağım ama en geç 2 haftada bir olur. Bu şekilde nasıl veriyi analiz ediyorum görebiliyorsunuz. Dikkat edin, burada neredeyse sıfırdan eğitimin bütün konuları var. Bir if else'i kullanmadık, döngüleri kullanmadık ama onun dışında neredeyse her şey var. Bakın belki de orada 5 saatlik bir eğitim var ama 5 saatlik eğitimi bir veri analizinde komple kullanıyoruz değerli dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Dediğim gibi özel ders vesaire ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz numaradan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.